few moments later. One eternity later. Oğuzhan Bey, hoş geldiniz. Başlıyor muyuz şu an? Evet, başladık. Şu an Kanalıma başladık hoş mı? geldiniz. Evet. Biraz heyecanlandım da biz yudum su alayım. Evet, bugün karşınızda öğretmen olarak. Muhabbet edeceğiz ama hazırladığım sorular var. Şuraya bakıyorduk. Ana kamera orası. Bu kamera çalışmıyor da. Nine. Hadi sen tekrardan kalk. Gel. Oğuzhan Sinem hocamız. hocam. Evet. Hoca ünvanında bugün Bugün karşınızdayız. başlık koyuyoruz. Çünkü ikimiz de öğretmeniz. Evet. Eğer güneşin altında eriyip gitmezsek. Çünkü şu an bayağı bir haşlanıyoruz. Evet. Sizin için fedakarlık yapıyoruz. Oğuzhan Hoca da bizden ayrılacağı için, yani bizden değil, aramızdan değil. Son haftalarım burada. Nereye gidiyor yolculuk? Yakında Dubai'ye taşınıyorum. Oradaki Alman lisesiyle anlaştım. Oraya Hava yerleşiyor olacak. koşulları nasıl orada? Ondan bağlı Yani söyleyeyim. bugün bir ön hazırlık yapıyormuşuz gibi hissediyorum açıkçası. Antrenman kampını aldık. Evet, burası 30 dereceyken orada hissedilen derece zaman zaman 45-50'lere çıkıyor. Dolayısıyla Sinem Hocam bugün konsept olarak da Dubai'ye hazırlık olarak düşündü böyle güneşin altında korunmayı. Çok Biz de düşünceliyim. Boynumuz Empati kıldan yaptım. ince, Sinem Hocam ne derse onu yapıyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Şimdi hocam, söyleyin bakayım neden öğretmen oldunuz? Motivasyonunuz neydi? Oo, güzel bir soru. Bu konuda anlatabileceğim hikayeler dahi var. Ortaokul ve lisede öğretmenler tarafından açıkçası çok sıkıntı çektim. Çok uysal bir öğrenci değildim ama beni gerçek anlamda destekleyen, motive eden ve bir şeyleri başarabileceğime inandıran bir öğretmen profili yoktu. Eğitim nerede gerçekleşti onu da Eğitim, söylememiz gerekiyor evet, sanırım. Almanya'da da büyüdüm. Bonn şehrinde ortaokul ve liseyi bir gimnazyumda okudum. Bu okulda da bir öğretmen vardı. Aynı zamanda o dönemde sınıf öğretmenimdi. Hem üniversiteyi kazanamayacağımı öne sürdü. Ve bu bağlamda ortaokulu bitirdikten sonra okulu bırakmamı ve bir meslek aramamı daha doğru olacağını söyledi. Bunu devamlı söylemeye başladı. Artı bir özgeçmiş. Aynı senaryodan siz de Aynen. mi geçtiniz hocam? Evet, paylaşıyoruz yani. Evet, bundan ötürü özellikle babama çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü mobbing uygulayan öğretmene haddini biraz bildirdi. Normalde hani biliyorsun bizim anne babalarımız genelde işte eti benim kemiği senin şeklinde yaklaşıyorlar öğretmenlere saygılarından dolayı. Fakat bunları babamla paylaştığımda babam bir an önce öğretmenimle görüşmek istedi. Onun için bu konuda babama gerçekten çok müteşekkirim. Bana her zaman inandı. Teşekkür ederim baba. İsim olarak bence teşekkür ederim. Mesut Alkan. Mesut. Babalarımız adaşmış. Öyle mi? Evet. Bunu ben de bilmiyordum. Evet. Babacığım selamlar. Mesutlara teşekkür ediyoruz o Mesutlara zaman. teşekkür ettik, evet. Ve üniversiteyi kazandığımda kendi kendime şunu söyledim. Ben öğretmen olacağım. Böyle bir öğretmen olmayacağım. Daha iyisi olacağım. Gerekirse özellikle mobbinge uğrayan veya ırkçılığa maruz kalan korumayı biraz da görev bilmiştim kendime. Böyle öğretmen olmaya karar verdim ben aslında. Evet, ben de katılıyorum. Motivasyonumu paylaşıyorum. Artı yüzücü senelerimde antrenör olarak çok çalıştım. Ve yani Elif Siney'de aslında neden antrenör olarak çalışıyorsam beden eğitimi öğretmeni olmayayım dedim. Artı bir dalda yabancı dil olabilir falan düşüncesiyle. Neyse öyle bir geçiş oldu. Hocam şimdi Türkiye'deki izleyicilerimiz muhtemelen Almanya'daki eğitim sistemine çok hakim olmadığı için neden iki dalda ders verdiğinizi düşünüyordur. Onu da kısaca bir açıklayabilir miyiz? Bir devlet okulunda öğretmen olabilmek için en az 2 branşta öğretmenlik okumanız gerekiyor. Bu Almanya'da şart. Yani tek branşla devlet okullarında öğretmenlik yapamıyorsunuz. Dolayısıyla en az 2 branş seçmeniz gerekiyor ve 2 branşta da hem lisansınızı hem yüksek lisansınızı ve ayrıca BAAT examen dediğimiz devlet sınavına girmeniz gerekiyor.
Küçük bir anekdot. Erasmus'tayken ben mesela Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi bölümüne yazıldım. Genelde arkadaşlarım biraz şaşırıyordu. Fransızca da okuyorum dediğimde nereden çıktı yani beden eğitimcisin. Orada anladım ki sistemler farklı. Buradaki hocalar sadece bir dal okuyor ve buna biraz açıklık getirmemiz gerekiyor. Sonra yön baktım alınmıştı. Sinem de İstanbul'da. Tesadüf. Şimdi buradayız. Kaçıncı senemiz oldu? 3,5 senedir. 4, seninkisi 4 oldu. 4 sene oldu. Evet. Benimkisi 3 oldu. Sen benden bir sene fazla buradasın. Uzmanımız yani İstanbul uzmanı. Yok, uzman olduğumu düşünmüyorum. Erasmus diyorduk hocam. Ben Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde Erasmus yaptım. İzmir Ege Üniversitesi'nde. Neler kattı size? Kısaca bir özet geçeyim. İşte yeni üniversiteye başladığımda biraz tabii ki oryantasyon olarak kendime hedef koyuyordum. Hangi okulda çalışmak istiyorum? Dedim neden Türk-Alman okulu olması? Ve burada beden eğitimi dersi Türkçe'de olduğunu bana söylemişlerdi. Şartı da şuymuş, eğer kendine güveniyorsan ve bunu Türkçe'de yapabileceğini düşünüyorsan yapabiliyormuşsun. Onun için dedim neden olmasın bir Türkiye'ye gideyim. Yani biraz daha dil acısından aslında. Benim de Erasmus'a gitme sebebim aslında Türkiye'deki üniversite hayatını merak etmem. Çünkü biliyorsun biz Almanya'da doğup büyüdük. Türk kültürüyle de büyüdük çünkü ailemiz Türkiye'den geldi. Fakat buradaki hayatı tam olarak bilmiyorum. Ben de açıkçası bunu tatmak istedim. Üniversiteye de dikkat ettim. Üniversitenin yanı sırasında işte onun dışında yapabileceklerimi, işte hangi seminerlere katılabilirim, hangi projelerde yer alabilirim. Yani ben bugüne kadar Erasmus'a gidip de niye gittim ya diyen bir insan tanımıyorum. Burs geliyor. Küçük bir burs alıyorsunuz. O parayla birçok şeyi döneminde yapabiliyorduk. Evet, o dönemde en azından. Ama her anlamda insana çok şey katıyor. Yeni bir ortama giriyorsunuz, çok farklı insanlarla tanışıyorsunuz, dilinizi geliştirme şansınız oluyor. Ve gençliğimizin tam ortasına bence harika bir tecrübe oluyor. Yani bir de şu bir gerçek, Erasmus döneminde, Erasmus'a gittiğiniz yerde üniversiteyi veya dersleri ilk plana koymuyorsunuz. Tabii ki başka öncelikleriniz oluyor. İşte ne bileyim, Sosyalleşme. Evet, sosyalleşmek, Gezmek. farklı şeyler kendine katmak, Evet. gezmek. Kişisel gelişim aslında bir nevi. Aynen. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Bu açıdan çok... Gençler eksik kalmayın, siz de gidin, siz de tecrübeliyin ve bize anlatın. Evet. Nerede çalıştığınızı anlatabilir İstanbul misiniz? Erkek Lisesi Eğitim Vakfı okullarında İELEV Gimnazyum olarak geçiyor. O okulun lise bölümünde çalıştım ben. Siz hocam, siz de anlatın isterseniz. Ben de şu an Türk-Alman Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak dil hazırlığında çalışıyorum. Yani Almanca dersleri veriyorum. Ya farklılıklardan bahsetmek gerekirse Almanya'da çok az sayıda özel okul var. Evet, öyle O da bir biraz- kültür yok. Genelde her şey devlet, okulu, üniversitesi. Şuna da çok inanıyorum hocam. Bir ülkede ne kadar çok özel okul varsa eğitimi aslında o kadar kötüdür. Çünkü özel okula ihtiyacı olmasa zaten o kadar çok özel okul olmayacak. Yani bu kendi kendine açıklıyor aslında. Dolayısıyla Almanya'da çok fazla özel okul olmamasının sebebi aslında devlet okullarında çok iyi eğitim alıyor olmandan kaynaklı. Hocam sistemler burada farklı. Çünkü Almanya tabii ki sosyal bir devlet olduğu için özellikle her şeyin eşit. Yani şansın aslında eşit olmasına özellikle dikkat ediyor. Türkiye'de sanki biraz daha Amerika'ya bir yönelme varmış gibi. O kadar özel lise olması şaşırtıcı. Başka bir ülkede bu kadar yaygın olmasını bilmiyorum. Ben şahsen Fransa'da çok yaşadım. Fransa'da her şey yine devlet sistemi üzerinde çalışıyor. Evet. İngiltere'de biraz daha yaygın. Orada mesela özel liseler çok oluyor ama Amerika'da da üniversite geçişine ancak. Şunu burada hiç duymadım mesela. Annesi babası akademisyen olan veya sosyal konumu çok iyi olan hiçbir velinin bir devlet okulunda çocuğu olduğunu duymadım ben açıkçası. Ama Almanya'da böyle değil. Benim Belki sınıfımda biraz, mesela çok zengin bir ailenin çocuğu da vardı. Benim gibi işçi sınıfından gelen anne babanın çocukları da vardı. Yani Karma bir ortam. Evet, Herkes birbirinden öğreniyor ve besleniyor. multikulti dediğimiz burada daha homojen olduğunu düşünüyorum. Yani Kesinlikle. belli statülerden belirli öğrenci profilleri bir okulda oluyor. Ya benim çalıştığım okulda, buradaki İstanbul'da çalıştığım okul bir özel okul ve baktığın zaman öğrenci profili genelde
hani annesi babası doktor olan, akademisyen olan, iyi konumda olan anne babanın çocukları da geliyordu. Sizce hocam bu öğrencinin azimine yansıyor mu? Nasıldı mesela öğrenciler okulda? Bizim okulda öğrencileri bir uluslararası sınava hazırladığımız için İsmi neydi bu arada? IB? IB, evet. International Hatta Baccalaureate. bizim okul 3 dilde hem Almanca hem İngilizce hem Türkçe'de eğitim verildiği için GIB okulları oluyor. Öğrenciler belli bir ortalamanın üstünde olmaları gerekiyordu. Dolayısıyla burada öğrencilere yönelik farklı bir beklenti de vardı. O zaman bir üniversite seviyesine de getireyim. Şu an ben de Türk-Alman Üniversitesi'nde olduğum için özel bir okul değil, devlet üniversitesi ve bunu kesinlikle fark edebiliyoruz. Meslektaşlarla sürekli öğrencilerimizin ne kadar çalışkan ve gerçekten hevesli olduğunu fark ediyoruz. Bu sevindirici bir şey. Shout out to you. Görüyorsanız bizim buradaki öğrenciler de izliyorsa süpersiniz. Hepinizi övdüm bak ona göre. Övüyoruz, evet. Ama çalışmayanlara da tabii ki kızıyoruz. Öyle bir şey de var. Küçük bir kahve aramız vardı. Tekrardan geri döndük. Eğlenceli ikinci bir kısma geçeceğiz. 2 soru bir cevap. O mu bu mu? O mu bu mu sorular? O mu bu Tamam, mu sorular? merak ettim. Evet. Şimdi hocam, öğrenci profilleriyle başlayalım. Tamam. Çalışkan öğrenci mi, yaratıcı öğrenci mi? Kendimden yola çıkacak olsaydım okul döneminde çok çalışkan bir öğrenci değildim. Ama tabii öğretmen olunca biraz bakış açısı değişiyordu. Yani yaratıcı öğrenciyi de severim, çalışkan öğrenciyi de severim. Ama yine de yaratıcı öğrenciden yana kullanacağım söz hakkımı. Tamam. Sen ne diyorsun hocam? Ben de öğrenciyken tam tersiydim. Çok çalışkandım, çok sıkıldım. Masa başında sürekli böyle inek öğrenci. Onun için artık yaratıcı. Ama tabii ki çalışkan öğrencilerime de sonsuz saygım vardı. Disiplin her şeyi öğrenirken. Evet, kesinlikle. Çalışkan öğrenciler olmadan ders de daha zor ilerliyor. Dolayısıyla ne kadar karışık olursa o kadar iyi. Evet. Sessiz öğrenci mi, konuşkan öğrenci mi? Kesinlikle konuşkan öğrenci. Öğrenci ne kadar konuşkan olursa o kadar daha aktif tutabiliyorsun dersi. Konuşkan öğrenci daha iyidir diye düşünüyorum. Hocam ne yaptın? Bence hiç öyle değil. Yani üniversitede konuşkan öğrenci o kadar yorucu oluyor ki ve sürekli uyarmamız gerekiyor. Onun için Yok ya, üniversitede konuşsunlar. sessiz, dinlesinler. Teori işlemiyor. Ben öyle düşünmüyorum. Konuşsunlar. Yer yer sessiz, yer yer konuşkan. Konuşun arkadaşlar. Sessiz olun. İkinci kategori neymiş? Ders anlatımı. Evet. Şimdi hocam, sınıfta anlatımı, online ders mi? Bireysel olacaksa online'da olabilir. Ama özellikle pandemi döneminde çok özledik sınıfta olmayı. Bir de ne hikmetse öğrencilerin her zaman kamerası bozuluyordu. Çok iyi biliyorum. Stratejilerinizi biliyoruz. Hocam Bu konuda- açıkçası ara ara ben de kullanıyorum. Artık sıkıldığımda ve bütün öğrenciler kameralarını kapattığında kendimi görmekten yorulduğum için ben de ara sıra o yönteme geçiyorum. Ne yalan söyleyelim. Devam. Grup çalışması mı, bireysel çalışma mı? Grup çalışmaları yapmayı daha çok seviyorum ben açıkçası. Yani sosyal becerileri konusunda öğrencilerin kendilerini geliştirmesi açısından da grup çalışmaları çok güzel oluyor. Üniversitede Almanya'da- tabii biraz daha farklı oluyordur diye düşünüyorum. Evet ama ben aslında ülke ayrımı yapmak istiyorum. Almanya'da sürekli metodlarla çalışıyoruz. Sürekli bir grup çalışması, partner çalışması. Yani artık baygınlık geliyor bu metotlardan. Türkiye'de daha çok düz Öğretmen anlatım. odaklı ders. Evet. Yani şöyle vaktimiz varsa grup çalışması harika, yaratıcılık tarafından çok daha verimli oluyor. Ama eğer zaman baskısı biraz varsa ve çok işlenilecek konu varsa kesinlikle bireysel Bir çalışma. sonraki soruyu ben size sormak istiyorum Tamam. hocam. Sözlü sınav mı, yazılı sınav mı? Siz hangisini tercih ediyorsunuz? Tercihim yazılı. Yana Asla yazılı. Yani sözlü sınav, şimdi bütün gün sözlü sınav yaptığın zaman gerçekten Yorucu bir zaman sonra çok yorucu oluyor. öğretmen acısından Ama yorucu. ben şu açıdan değerlendiriyorum. Eve gidip tekrar kağıt okumaktansa o gün orada başım ağrıya ağrıya bitiririm sınavı ve eve iş götürmemiş olurum. Mantıklı. Sevdim cevabı. Almanya'da öğretmenlik mi, Türkiye'de öğretmenlik mi? Kesinlikle Türkiye'de öğretmenlik. Daha samimi bir ilişki kurabiliyorsun öğrencilerle. Kesinlikle altını çiziyorum ve şey çok tatlı değil mi ya? Almanya'da mesela Herr, Frau artı soy isim oluyor. Yani orada bay bayan ve soy isim hesapi kurmuş oluyor. Burada kısmen hem abla, abi rolündesin.
öğretmenleri rolünde. Yani aile hissiyatı var biraz. Evet. Küçük okul mu, büyük okul mu? Küçük okul daha rahat oluyor. Gerçek işine odaklanabiliyorsun. Bir okul ne kadar büyürse o kadar çok farklı işleri ortaya çıkıyor ve bazen odak noktanı, asıl olmamız gereken yeri biraz ikinci plana atmış oluyoruz. O açıdan küçük okul demek istiyorum ben. Ben de şunu söyleyeyim. Öncesinde Malezya'da Alman okulunda çalıştım, Kuala Lumpur'da. Çok küçük bir okuldu. 100'e yakın öğrencimiz vardı. Yani sınıf başı 5-6 öğrenciden oluşan sınıflarda çalışamadım. İyicene ufak olduğu için, bubble gibi bir şey olduğu için okul sonrası birçok aktiviteler birlikte yapılıyordu, paylaşılıyordu o zaman yani. Onun da farklı bir yanı varmış, onu fark ettim. Ama aslında ne kadar insanla muhatap olursak o kadar eğlenceli oluyor bence. Erasmus deneyimleri. Erasmus'ta sosyal aktiviteler mi yoksa akademik başarı mı? Kesinlikle sosyal aktiviteler. Erasmus ne için var? Yani akademik başarıyı evde devam edin arkadaşlar. Erasmus'un keyfini çıkarın. Zaten hayat çok mücadele gerektiren, devamlı sınava tabi tutulduğun bir yer. En azından Erasmus'ta biraz onu kenarda bırakıp sosyal hayatına odaklanma şansın oluyor demek Ve istiyorum. ömür boyu çalışacağımız için ve gitgide sorumlular da arttığı için orada tam vakti yaşayın. Tadın. Golo. You only live once. Geldik 3. kısma. Biraz gelelim kişisel yaşamımıza. Artık biraz okuldan çıktı. Kendi hayatımıza geçiyoruz. Hayat, üniversite döneminden sonra nasıl değişiyor işe başlayınca? Güzel bir soru. Şimdi yaş ilerledikçe, belirli hedeflere ulaştıkça sosyal hayatta bence çok büyük değişiklikler oluyor. Yaş ilerledikçe tahammül seviyemiz biraz daha düşüyor ve sadece gerçekten enerjisi uyan, bileyim manevi anlamda sana bir kazanç sağlayan Kesinlikle. Daha insanlarla seçici bir araya, oluyoruz. evet, Hı hı. bir araya geliyorsun. Kendi kendime de vakit geçirmeyi seven bir insana dönüştüm diyebilirim. Bence şu var, iş hayatıyla birlikte sürekli diyorum ama sorumluluk artıyor. Kesinlikle. Kendi paranı kazandığında, tabii ki karşılığında bir performans sergilemen gerektiğini de biliyorsun ve elinden geleni yapıyorsun, kendi üstüne uyguladığın baskı da bir Evet. farklı oluyor. Kesinlikle, yani vaktiniz varken, vaktiniz bolken kesinlikle gezin. Paraya çok bakmayın. Bunları yapın çünkü iş hayatına atıldıktan sonra o kadar da kolay olmuyor. Hatta İler Ortay'da hocamız da aynısını tavsiye ediyor, gençken gezin bol bol. Evet. En büyük zenginlik gezmektir. Genelde bizim yaş grubunda kurulu düzen ortamı artmaya başlıyor. Evlilikler, Yok, biz de hala çocuklar. evet, Yani en basit örnek benim şu anki durumum. Bu konuda hiçbir sorumluluğum olmadığı için kolaylıkla karar verip İstanbul'a yerleşebildim. 4 sene burada çalıştım, yaşadım. Ve şu an Dubai tarafına taşınmaya karar verdim. Eğer çocuklarım olsaydı veya bir evlilik hayatım olsaydı tek başına ve bu kadar kolay bunun kararını veremezdim. Kararlarınızı Karar kendiniz size verin. kalmış. Tartın, iyi tartın. Yani üniversiteyi bitirmek ve öğretmen olmak diyebilirim. Çünkü özellikle Almanya'da öğretmenlik okumak müthiş bir maratonu geride bırakmak anlamına geliyor. Yani yaklaşık 7-8 sene okumuş oluyorsunuz öğretmen olabilmek için. Dolayısıyla o açıdan değerlendirdiğim zaman öğretmenliğe tam olarak atıldığım dönem diyebilirim. Nokta. Nokta atışı çok güzel. Kesinlikle altın bileziğini takmak. Annem hep öyle derdi. Altın bileziğini tak. Ondan sonra ne yapıyorsan yap. Ama şöyle bir şey var. Üniversiteyi tamamladıktan sonra o özgürlük, o rahatlık. Yani artık bir meslek sahibi oluyorsunuz ve kendi paranızı kazanıyorsunuz. Çok güzel bir hissiyat. O parayı kendiniz için kullanabiliyorsunuz. Öğrencilikte öyle bir lüksümüz yoktu tabii ki. Ben onun için Kişisel sorularda şöyle yapalım. Hocam eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? sağlık konusunda da çok imtihanlara maruz kalan biri olarak sağlığınıza çok iyi bakın derim ve sağlığınız yerindeyken bunun farkında olup bunun değerini bilin. Çünkü
Sağlık olmayınca gerçekten hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. Ne kariyerin anlamı kalıyor, kazandığın paranın anlamı kalıyor. Ne de olan boş vaktinin bir anlamı kalıyor. Şimdi orada çok strese de maruz kaldık. O stajyer dönemi aşırı yorucu bir dönem ve birçok staj döneminden geçen kişi zaten yarıda bırakıyor. Tamamlayan sayısı gitgide azalıyor. Evet. Yani stajyer Almanya'da... dönemini böyle lay lay lom bir dönem olarak algılamayın arkadaşlar. Gerçekten 2 sene boyunca neredeyse devamlı sınava tabi tutuluyorsunuz. Devamlı dersinizi izlemeye geliyorlar ve bunun bir değerlendirmesini yapıyorlar. Ve bu okul tarafından yapılıyor, aynı zamanda müfettişler tarafından yapılıyor, aynı zamanda okulun müdürü tarafından yapılıyor. Dolayısıyla devamlı bir gözetim altındasınız ve onun öncesinde 5-6 yıl okumalarına rağmen bunu gerçekten kenarda bırakıp ben artık daha fazla buna dayanamayacağım deyip 6 sene sonra öğretmenliği yarıda bırakan insanlar da var. Onun için mental sağlık da bu açıda baktığımız zaman gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Lütfen ilk sesinizi dinleyin. Burnout olmanın hiçbir faydası yok. Para her şey değil sonuçta. Buradan başlayalım. Evet, bir planımı daha doğrusu yapacağımı sizinle paylaştım. Yakında Dubai'ye taşınıyorum. Tamamen yeni bir ülkede farklı kuralları olan, farklı bir kültürü olan, farklı insanların bulunduğu bir yere taşınıyorum. O dönemde kendime yeni bir dil de katmak istiyorum. Arapça öğrenmek istiyorum. Bunlar da hedeflerim arasında. Çok güzel hedefler bunlar. Biraz imrendim. Yani tekrardan bir taşınmak, yeni bir kültürü deneyimlemek, yeni bir ülkeyi görmek, gezmek harika bir şey. Onun için takdir ediyorum hocam. Sizin ne gibi hedefleriniz var hocam? Siz... YouTube'a başladım. Ben biraz şu an daha yaratıcı çalışmak istiyorum. Video kesmek çok hoşuma giden bir şey oldu ve okuldaki meslektaşlarımla sürekli böyle küçük reel'ler yapıyordum. Şey diyorlardı, Sinem çok güzel oluyor reel'lerin. Dedim niye aslında Instagram varsa orada resim paylaşıyorsak ve küçük videolar paylaşıyorsak bunu farklı bir boyuta taşıyıp biraz daha böyle içi dolu bir şeye dönüştürmeyi. Umarım ki YouTube'da da biraz daha farklı kapılar açılır. Belki yaptığım şeyleri seversiniz ve konuklarımızı da... Son olarak şunu söylemek istiyorum. Eğer konuşurken herhangi bir hata yaptıysak affola. Bunun eğitimini biz görmedik. Hata yaptıysak özür dileriz. Bir kez gibi biz de insanız. Aynen. Kapatmak istiyorum. Abone olmayı unutmayın. Tekinsin. Doğru mu? Tekinsin. Tekinsin. Hoşça kalın. Çak. Verin. Oğuzhan hocamız nefes nefese kalıyor. Öf bitse de yeter artık yani. İçimizi döktük. Ben ne Yok. anlatalım. Ama hayal etmek bedava. Onun için şimdilik belki bir gün tekrar bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Buradan da vedalaşalım. Şu kamerada vardı. Bye bye. Hocam şimdi serbest zaman aktivitelerini konuşmadık. Onu tekrardan soracaktım. Ek bir soru. Okuldan sonra ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bol bol spor yapıyoruz. Edebiyatla ilgileniyoruz. Şiir yazıyorum, şiir seslendiriyorum. O kadar. Ben de işte video çekiyorum. Kamera arkası. Biraz da kamera önü tabii ki. Şu an Oğuzhan Hoca'nın son veda şiirine bir klip oluşturuyoruz. Söz ve seslendirme Oğuzhan Hocamıza ait ve bunu videoya dönüştüren yönetmen olarak evet ben varım. Ben her zaman uzakların insanı oldum. Uzakları gördüğüm her manzaraya aşık oldum.
Tuzaklarda boğdum yaklaşan her şeyi. Ama her şey sırasını beklerken ben yine birkaç bin adım ötede izledim. Uzakta olanı uzaktan. İşte deniz, işte dağlar, işte güneşin dokunmadığı her yer. Gitmeden özledim hepsini. Hasret bir kor yüreğimde. Gecenin karanlığı soğuk ve sessiz. Sözlerim buz tutmuş. Sanki anlamsız bir boşlukta, sanki görünmez bir yörüngede tutsak olmuşum. Uzağım, uzaklardayım. Ama bir gün İstanbul'un çarşısındaki baharat kokusunu, Galata'nın taşlarına vuran adımlarımı özleyeceğim. Yürekten yankılanan martı sesleri, boğazın derin mavi serinliği gibi içime işleyecek. Çünkü her uzaklık bir dönüşe gebedir. Her ayrılık bir vuslatı içinde saklar. İstanbul bir mıknatıs gibi çekecek beni. Kaybolduğum anılar arasında bir gün yeniden bulacağım kendimi senin kıyılarında.